Perturabo, Demir Savaşçılar Lejyonu'nun Primark'ı. İmparatorluğun en parlak mühendislerinden, en soğuk ve en korkunç stratejistlerinden biri. Ama aynı zamanda kendi dehasının ağırlığı altında ezilmiş ve aynı deha nedeniyle hiçbir zaman anlaşılamayarak ötekileştirilmiş bir kardeş. Onun hikayesi yalnızca çelikten surların, yıkılmaz kalelerin hikayesi değil. Aynı zamanda kıskançlığın, hor görülmenin, göz ardı edilen cefakarlık ve en nihayetinde bu nedenle de durmaksızın içten içe büyüyen nefretin hikayesidir. Perturabo'nun hikayesi diğer Primark'larda olduğu gibi kaos fırtınalarının gölgesinde başlar. Kardeşlerini galaksinin dört bir yanına dağıtan Warp fırtınası onu da Olimpia gezegenine savurur. Olimpia sert kayalıklarla çevrili, çok sayıda şehir devletin bitmek bilmez politik entrikaları ve sonu gelmeyen savaşlarıyla yoğrulmuş bir dünyadır. Burada ayakta kalmak için güç, zeka ve acımasızlık şarttır. Olimpia'daki ilk yıllarını gezegenin kırsal bölgelerinde bir başına geçiren genç Perturabo, efsanevi yaratıkları avlayıp yok eden gizemli bir seyyah olarak tanındı önce. Lokos adlı şehir devletin eteklerindeki dağa tırmanırken askerler tarafından bulunduğunda askerler bunun herhangi bir çocuk olmadığını anlamışlardı ve onu Lokos'un lideri Damekos'un huzuruna çıkardılar. Bu sıra dışı çocuk Damekos'un ilgisini çekmişti ki onu himayesine aldı ve ailesinin bir ferdi gibi yetiştirdi, korudu. Daha genç yaşında eşi görülmemiş zekasıyla öne çıkan Perturabo ise eline attığı her konuyu kısa sürede kavruyor ve hiç kimsenin sahip olmadığı bir beceri seviyesine kolayca ulaşıyordu. Mimari ve sanattan tutun siyasi müzakere ve savaşa dair her alanda dehasını konuşturan genç Perturabo bu sayede Lokos'un diğer şehir devletlerine karşı üstünlük elde etmesini sağlayan bir ittifaklar dizisi kurarak dışarıdan geldiğini bildiği gezegene ilk izlerini bırakmaya başlamıştı bile. Gözleriyle baktığı hemen her şey çözülebilecek bir problem, açıklanabilecek bir denklem gibiydi onun için. Bir kaleye bakınca onu nasıl yıkabileceğini ya da boş bir araziyi en geçit vermez şekilde nasıl tahkim edeceğini bir bakışta zihninde mükemmel bir şekilde görselleştirebiliyordu genç Perturabo. Bazılarının deha diyebileceği bu meziyet Perturabo'nun ruhunda ise daima bir ağırlıktı. Hiçbir şey olduğu gibi yalın ve doğal göremiyordu. Onun için sadece sebep ve sonuçlar, etki ve tepkiler vardı. İnsanlarla anlaşmakta bu nedenle zorlanırken aynı sebeple eşi benzeri görülmemiş bir stratejist, mühendis ve çok kurnaz bir diplomat olabiliyordu. Bu nedenle de Damekos ve Lokos için vazgeçilmez bir savaşçı ve elçi oldu. Perturabo için sadece akıl ve mantık vardı. Hiçbir şey anlaşılamaz ya da gizemli değildi. Yeterince iyi gören, yeterli zekası olan her şeyi ama her şeyi anlayabilir ve açıklayabilirdi ona göre. O nedenle batıl inançlara zihninde hiç yer yoktu. Daha o küçük yaşında imparatorun kendisini bulmasına yıllar varken dahi Perturabo, çevresindeki dindar ve batıl inançlı insanları hor görüyor ve kendini için onlardan ayrı tutuyordu. Çocuk yaşta bile Perturabo diğer insanlardan farklıydı. Onun gözleri taşları, metali, hesapları görebiliyor, kale duvarlarının nasıl yıkılacağını ya da nasıl dayanacağını aklında tasarlayabiliyordu. Halk için o bir dahiydi ama aynı zamanda bir yabancıydı. Onu gerçekten anlayabilen yalnızca üvey kız kardeşi Califon oldu. Damekos'un tek kızı Califon zekiydi ve babasının varisi olmalıydı ama cinsiyeti yüzünden babası buna izin vermiyordu. İki parlak ve acılı ruh bu savaş ve entrika dünyasında birbirini anlamakta kalmadı, birbirlerine destek de oldular. Öyle ki Perturabo, Califon'un kendisine yönelik sataşma ve şakalarına dahi göz yumuyordu. Califon, Perturabo'nun ruhunun en derinlerine dokunan tek insandı. Onun soğuk yüzünün ardındaki kırılganlığı görebiliyor, yalnızlığını paylaşabiliyordu. Perturabo, etrafına çekilen surlar inşa etse de kapısı Califon'a hep açıktı. Savaş alanlarının dışında sanat eserleri, heykeller ve görkemli şehirler tasarlıyordu. Ama kader en büyük trajedilerini daima en değer verdiklerimizin elinden doğurur. Ve Califon'un kaderi de Perturabo'nun sadece gençliğiyle değil, onun kaderini belirleyen en trajik olayla da yol kesişecekti. İmparatorun yıldızlar arası büyük seferi büyüdükçe yolu Olimpia'ya düştü ve Perturabo üvey babası Damekos'u tahttan indirerek kendini imparatorun hizmetine adarken Olimpia'yı da imparatorluğun bir parçası haline getirdi. Damekos, Olimpia kırsalında kendine sadık asker toplayıp isyan çıkararak idareyi geri almaya çalışsa da başarılı olamadı. Ama bu olaylar Olimpia'nın geleceğinde belirgin rol oynayacaktı. Büyüyen imparatorluğun kalbi Terra'ya eğitim için gittiğinde Perturabo en çok kardeşi Magnus ile vakit geçirdi. Belki de bu yüzden Magnus'a diğer kardeşlerinden çok az da olsa daha yakındı. Yani Perturabo için yakınlıktan bahsedilebileceği kadar. Parlak zekası genç Perturabo'yu Terra'nın kadim geçmişini didik didik araştırmaya yöneltti. Özellikle de geçmiş 1000 yılların büyük mucitlerinin icatlarıyla ilgileniyordu. İmparatorun evlatları arasında en yüksek zeka ve bilimsel beceriye sahip olan belki de oydu. Teknolojiye olan yatkınlığı eşsizdi. Oğlunun keskin zekası ve sorun çözme kabiliyetinden etkilenen imparator ona 4. Lejyon'un idaresini verdi. Iron Warriors. Elbette ki Perturabo Lejyon'un idaresini almakla kalmadı. Eşsiz analist ve stratejist emrine verilen Lejyon'un bütün geçmiş savaş kayıtlarını didik didik inceledi. Harp raporlarını, savaş doktrinlerini ve etkinliklerini kendi zihin süzgecinden geçirdikten sonra demir savaşçıları kendi mükemmel standartları karşısında yetersiz buldu Perturabo. Ceza olarak da antik Roma lejyonlarında
decimation olarak bilinen ve Türkçe kırım olarak çevirebileceğimiz acımasız ama bir o kadar da adil cezayı uyguladı. Rastgele çekilişle belirlenen her 10 lejyonerden biri silah arkadaşları tarafından dövülerek infaz edilecekti ki 4. lejyon hatalarından arınabilsin. Perturabo'nun ömrü boyunca izleyeceği düstur da hep böyle kas katı ve acımasız olacaktı. İmparatorluk bünyesinde geçirdiği yıllar ve Iron Warriors'ın kan döktüğü seferler Perturabo'nun gençliğinin daha büyük ölçekli bir yansımasıydı. Teknolojiye olan eşsiz yatkınlığından mı, soğuk ve mesafeli mizacından mı, yoksa meşgul zihni nedeniyle havadan sudan konularla sohbet etmeye yatkın olmayışından mı bilinmez, diğer Primarch'lar Perturabo'ya hep mesafeli oldular. Magnus bunun istisnasıydı ama o da Perturabo'ya diğer kardeşlerine nazaran sadece bir tık daha yakındı. Bunun ötesinde kendisi gibi kuşatma uzmanı olduğundan Perturabo hep Rogal Dorn ile kıyaslanırdı ve bu nedenle kısa süre içerisinde aralarında tatsız bir rekabetle doğmuştu. Perturabo'nun Horus'un saflarında isyana sürüklenişi aslında imparatorluğa katılıp Iron Warriors'ın başına geçtiği ilk günlerden başladı diyebiliriz. Iron Warriors imparatorluk adına savaştığı ve ele geçirdiği her gezegende engin hisarlar inşa ediyordu ve bu gezegenleri hizada tutmak için faydalı gören imparator her sefer sonrası lejyonun kendi inşa ettiği hisarlarında bir garnizon bırakmasını emrediyordu. Bu işi çok iyi yaptıkları için bu sadece Iron Warriors'dan isteniyordu ve lejyonun böyle bölünerek zayıflatılması Perturabo'nun zoruna gidiyordu. Büyük sefer ilerleyip imparatorluğun sınırları genişledikçe Iron Warriors'ın kuşatma ve inşa becerisi ayaklarına dolanır hale gelmişti. Lejyon diğer bütün lejyonlar ve Primarch'ların gözünde basma kalıp bir role indirgenmiş, kuşatma ve garnizondan başka görevler alamaz olmuştu. Büyük sefer bu şekilde ilerledikçe Iron Warriors öyle bıkkın hale gelmişti ki seferlerde siperler kazılır kazılmaz başlayan çatışmalar hasretle aradıkları kısa eğlencelere dönüşmüştü. Bu yıpranmanın doruk noktası ise Saktrada derinlikleri seferinde oldu. Saktrada sistemi büyük sefer için taktik bir avantaj vaat etmiyordu. Hatta imparatorluğun ekseriyeti için çok az stratejik değeri vardı ama Savaş Konseyi belki de Horus'un manipülasyonlarıyla bu sistemin etkisiz hale getirilmesini emrettiğinde tüm itirazlarına rağmen Perturabo nihayetinde görevine sadık biçimde sistemin işgalini hazırladı. Ancak Savaş Konseyi'nin ve Perturabo'nun göz ardı ettikleri bir şey vardı. Saktrada sisteminin yerlileri Hrud adlı Xenos ırk hem kendi biyolojileri hem de geliştirdikleri teknolojiler sayesinde zamanın ta kendisini manipüle edebiliyorlardı. Buna bir de Hrud ırkının eşi görülmemiş silah teknolojileri de eklenince Iron Warriors lejyonunun zayiatları korkunç seviyelere ulaştı. Kayıpların önlenmesi ancak Perturabo ve en tecrübeli teknoloji ustalarının geliştirdiği bir durağanlık alanının inşa edilmesiyle mümkün kılındı. Bu teknoloji sayesinde Hrud'un entropik güçleri etkisiz hale getirilince lejyon savaş üstünlüğünü elde ederek Hrud'a ağır kayıplar verdirmeye başladı. Savaşın gidişatının dramatik bir şekilde kendi aleyhlerine döndüğünü gören Hrud halkı ise panikleyerek kitleler halinde Saktrada derinliklerinden toplu göçe başladı. Ama bütün bir ırk söz konusu olunca Hrud gemilerinin sayısı Perturabo'nun lejyon ve filosunun baş edemeyeceği kadar çoktu ve yüzlerce Hrud gemisi ablukadan geçerek kaçtı. Perturabo'nun oluşturduğu tehdidin farkında olan Hrud onu ve lejyonunu tamamen yok etmek için kaçışlarında zamansal bir şok dalgası yaratarak Iron Warriors filosunun büyük kısmını yok etmiş, Perturabo'nun bayrak gemisi Demir Kan'a ise ciddi hasar vermiştir. Öyle ki hemen hemen bütün seyir sefer sistemleri devre dışı kalan ve gövdesinin çok sayıda noktasında sızıntılar olan gemi filodan başka bir gemiye çarparak kontrol altına alınabilmiştir. Sefer kazanılır kazanılmasına ama bedeli Iron Warriors için senelerce telafi edilemeyecek kadar ağır olmuştur. Perturabo imparatorun kibir ve inadına karşı öfkelidir. Neredeyse hiç stratejik değeri olmayan bir sistem için lejyonu adeta sakatlanmıştır. Bu kanlı seferin kapanışından çok kısa bir süre sonra ise Perturabo'nun büyüdüğü gezegen Olimpiya'dan isyan haberleri gelmeye başlar. Damekos ölmüştür ve Olimpiya'nın tiranının yokluğunda gezegenin şehir devletleri eski münakaşalı ve çatışmalı dönemlerine geri dönmüştür. Bunu duyan Perturabo'nun tepkisi ise hızlı ve acımasız olur. Filosuyla gezegeni ablukaya alan Perturabo, gezegen halkından tıpkı yıllar önce kusurlu bulduğu lejyonuna yaptığı gibi kendi içlerinde kırım yapmalarını, rastgele seçilen 10 kişiden birini öldürmelerini buyurur. Aksi takdirde ölüm ve kölelik ile cezalandırılacaklardır. Olimpiya halkı Perturabo'nun ultimatumuna boyun eğmeyince ise soykırım başlar. Bir zamanlar kendi inşa ettiği kaleleri birer birer yıkan Perturabo ve Iron Warriors, Olimpiya gezegenini baştan başa ateşe verir. Haftalar önce imparatorluğu Hrud belasından kurtarmak için kan döken Iron Warriors, kendi halkını kitleler halinde katlediyordur. Perturabo, Damekos'un eskiden oturduğu tahta ulaştığında ise bir zamanlar beraber kitap okuduğu ve şakalaştığı, aradan geçen yıllarda ise yaşlanıp güçsüzleşen üvey kardeşi Caliphon'u görür. Babası Damekos'un mezarından başını kaldıran Caliphon'un Perturabo'ya bakan gözleri buz gibidir. İşaret parmağının üvey kardeşini doğrultan yaşlı kraliçe, Perturabo'yu şehitlik kompleksi olan asabi bir çocuğa benzetir. Olimpiya'nın başına gelen her şey Perturabo'nun
Legion'un suçudur. Öfkesine hakim olamayan Iron Lord Primarch'ı üvey kardeşini tek eliyle yerden kaldırır ve boğarak öldürür. Califor'un cansız bedenini yere bıraktığında ise işlediği korkunç suçun farkına vararak bütün hüznünü tek bir iç çekişle atar. Iron Warriors ne yaptığının farkına Olympia'nın yangınları günün ilk ışıklarında sönerken vardı. Bir zamanlar imparatorun ışığını canları pahasına galaksiye yayan bu lejyon kendi halkını acımasızca kırımdan geçirmişti. İmparatorun olanlardan ötürü kendisini ve lejyonu asla affetmeyeceğinin farkında olan Perturabo, Horus ile saf tutarak ona bağlılık yemini eder. Horus ise kardeşinin kararlı ve hızlı çözümleri için tebrik ederek onu saflarına seve seve kabul eder. Belki de başından beri planladığı budur. Planı ne olursa olsun Perturabo Horus için önemli bir müttefikti ve Horus iniş sahası katliamından sonra bu ittifakı perçinlemek için Perturabo'ya meşhur çekici Forge Breaker yani Ferus Manus'un eski silahını hediye eder. Katliam sonrasında ise Horus'un müsaadesiyle Perturabo ve Lejyon'u ilk kez kuşatmaya dayanmayan bir savaş izleme imkanı bulurlar. Lejyon'un geride bıraktığı bütün garnizonlar isyanı beslemek için üs ve aşar toplama merkezleri olarak kullanılır. Bütün taşlar artık yerine oturuyordur. İsyan galaksiyi kasıp kavururken Fulgrim Perturabo'ya ilginç bir teklifle yaklaştı. Eye of Terror'ın derinliklerinde yok olduğuna inanılan kadim bir Eldar gezegeninde Angel Exterminatus adı altında çok güçlü bir silah olduğundan bahseder. Perturabo ve Fulgrim bu silahı ele geçirerek Horus ve isyancıların çok büyük bir üstünlük yakalamalarını sağlayabilirlerdi. Tabii bu noktada Fulgrim artık çığırından çıkmış ve hiçbir sözüne güvenilmeyecek dengesiz bir karakter olup çıkmıştı. Ki bunun hikayesi de var ama onu başka videoda anlatırım. Ve kadim Eldar gezegeninin yıkıntılarında öyle bir silah falan yoktu. Fulgrim'in amacı karanlık ritüellerle Perturabo'yu bir iblis prense dönüştürmekti. Yani Angel Exterminatus Perturabo'nun ta kendisi olacaktı ve bunun için Mogatar Stone adında bir cihaz kullanarak Fulgrim Perturabo'yu hapsetti. Neyse ki kader ağlarını başka bir şekilde örmüştü ve Istvan'ın intikamını almak için iki Primarch'ı gizlice takip eden Iron Hands, Salamanders ve Ravengard kalıntılarından oluşan bir birlik ritüeli kesti ve bilinçsizce de olsa Mogatar Stone'u yok etti. Gücünü toparlayan Perturabo uğradığı ihanetin öfkesiyle Forgebreaker'ı kullanarak Fulgrim'i öldürdü ki ölümlü bedenini terk eden Fulgrim Slaaneş'in yılanvari bir iblis prensi olarak geri döndü. Bu ihanet sonrası Eye of Terror'dan çıkmak için çeşitli yollara başvuran Iron Warriors kendilerini meşhur Talarn Desert Raiders'ın yuva gezegeni Talarn'da buldular. Burada Perturabo Black Oculus adında Eldar'ın düşüşünden kalan kadim bir yüzük olduğunu duydu ve onu bulmak için gezegene indi. Ancak planları gezegenin savunmacıları tarafından fark edilince hızlıca gezegeni terk etmek zorunda kaldılar. Fakat Black Oculus'un Perturabo üzerinde etkisi görülmeye başlamıştı. İsyanın kalanında Horus tarafından Ultramarines'in Terra'ya ilerleyişini durdurmak, en kötü yavaşlatmak için kritik görülen gezegenlerin savunması için görevlendirilen Iron Warriors kendilerini bir kez daha uzun, acı ve şükürsüz garnizon ve kuşatma görevlerinin içerisinde buldu. Ağır zayiatlı bitmek bilmez kuşatmalar bir yanda, Black Oculus'un yozlaştırıcı etkisi bir tarafta, Perturabo artık iyice karanlık ve bezmiş bir ruh haline doğru yolculuğa başlamıştı. Solar War yani Güneş sistemi için verilen savaşta Perturabo hain kuvvetlerinin en önemli kumandanı olarak öne çıktı. Horus artık maddi dünya ile bağını yavaş yavaş kaybediyordu ve seferi yönetmekle pek uğraşmıyordu. Angron ve Fulgrim ise İblis Prens'e dönüştükten sonra tabiri caizse arazi olmuşlardı ve bu nedenle Sons of Horus ve Death Guard'ın yüksek rütbeli kumandanları ile birlikte savaşı idare etme görevi Perturabo'ya kalmıştı. Çünkü kardeşleri içerisinde Kaos tarafından henüz tamamen yozlaştırılmamış olan bir tek o vardı. Uranüs ve Jüpiter'in yörünge savunmalarının ele geçirilmesinde kilit rol oynasa da Terra'ya kuşatmaya gelindiğinde Perturabo'ya yine geri hatları tahkim edip Ultramarines'in gelişini yavaşlatma görevi verildi. Bir ara hain titanların gelişi için iniş alanları açmak dahi pek çok idari ve aşağılayıcı görev bile verildi Perturabo'ya. O ise bir taraftan kinini biriktirerek Horus'un bile Warp'un bir oyuncağı olduğunu düşünüyordu çünkü. Warp'u kendisini daha da güçlendirmek için nasıl kullanabileceğinin hesaplarını yapıyordu. Ama elbette Perturabo'nun savaşa etkisini gösterme zamanı gelecekti. Haftalarca süren çatışmalar sonrasında ilerleyişi saray duvarlarında duraksayan hain kuvvetleri kurtarması için Perturabo ve Iron Warriors'a görev verildi. Lions Gate'i almak için Foryx ad dahil kendi askerlerinin en iyilerini dahi gözünü kırpmadan feda eden Perturabo ise elde etmek istediğini sonunda aldı ve Iron Blood uzay limanının büyük kulesine bordaladı. Burada Rogel Dorn ile karşı karşıya gelen Perturabo kardeşinin sataşmalarına ve meydan okumalarına ise kulaklarını tıkar. Çünkü Dorn'un bu hareketinin aslında Perturabo'yu oyalayıp kendi askerlerinin olabildiğince fazlasını kurtarmak olduğunu Perturabo zaten çoktan görmüştür. Dorn'dan uzaklaşırken Perturabo kardeşine dönerek önce sarayı parça parça edeceğini, Dorn'u ancak ondan sonra öldüreceğini vaat eder. Horus'un iyice maddiyattan kopuşuyla Perturabo diğer hain lejyonların da kumandasını alarak kuşatmanın başkumandanı ve de isyanın Terra'daki yüzü olur. Bu süre zarfında izleme dinleme noktalarında da komuta kademesinin haberleşmesine doğrudan bağlanan Perturabo savaşın tamamını kendisi kontrol eder ve geçici süreyle Perturabo'ya bağlanan Horus'un sağ kolu Abaddon, Iron Warriors Primarch'ını bu ortamda görünce belki de onun
hayatında ilk kez mutlu olduğunu fark eder. Kuşatma ilerledikçe Perturabo'nun karamsarlığı artmaya başlar. Savaş alanına baktığında kaosa tamamen teslim olmayan tek lejyon Iron Warriors'dır ve Perturabo'nun savaşçıları savaş alanında etraflarında çeşit çeşit iblis ve canavarlarla savaşmak durumundadır. Artık lejyondan lejyona bir kapışma yoktur ve Perturabo'nun hayatı boyunca kendini kıyasladığı Rogal Dorn ile hayal ettiği mücadele artık kirlenmiş, anlamsız hale gelmiştir. Perturabo için bardağı taşıran son damla ise Horus'un yeni emirleri olur. Perturabo'ya saldırının idaresini Mortarion'a devrederek kendi lejyonunu çeşitli savaş alanlarına yayması söylenir. Göz ardı edilme ve şükürsüzlükten artık Perturabo'nun canına tak etmiştir ve tek bir emirle bütün lejyonunu Terra'dan çekerek kuşatmayı ardında bırakır. Güneş sistemini terk ederken kuşatmanın son safhalarının bilgileri Perturabo'ya gelirken en büyük zaferi olabilecek bu an ondan çalındığı için Perturabo öfkeden deliriyordur. Artık iki taraftan da eşit derecede nefret eden Perturabo, Horus'u öldürmenin planlarını bile yapar. Ama bunun için kendisini geliştirip daha güçlü bir varlığa dönüştürmesi gerektiğini biliyordur. En azından Rogal Dorn ile tekrar kapışma hayaliyle Perturabo, Sebastus IV'de Ebedi Burç adı altında bir kale inşa eder ve lejyonunu buraya konuşlandırır. Kalenin nasıl sağlam tahkim edildiği ve ele geçirilemez olduğu haberleri Rogal Dorn'un kulağına ulaştığında ise Imperial Fists'in Primarch'ı Perturabo'yu saklandığı çukurdan bizzat çıkarıp günahlarının bedelini ödemek için Terra'ya demir bir kafeste sürükleyeceğini vaat ederek lejyonuyla Sebastus IV'e intikal eder. Rogal Dorn burada onurlu bir savaş beklerken tam tersiyle karşılaşır. Kalenin her tarafı silah yuvaları, top bataryaları ve tuzak noktalarıyla dolu, her biri başka bir tuzağa açılan iç içe geçmiş imha bölgeleriyle doludur. Savaş ilerledikçe Dorn dehşet içinde aslında Ebedi Burcu'nun merkezinde bir kale olmadığını, bunun lejyonunu imha etmek için bir tuzak olduğunu anlar ama artık çok geçtir. Perturabo'nun kuvvetleri tarafından pusulara düşürülüp birbirinden ayrılarak parça parça yok edilen Imperial Fists 3 hafta boyunca gerektiğinde kendi şehit kardeşlerinin bedenlerini siper yaparak Iron Warriors'a direnir ve tam yok oluş ile karşı karşıya kaldıklarında Ultramarines Imperial Fists'in yardımına yetişir. Çatışmalarda öldürülen Imperial Fists lejyonlarının ruhları bir taraftan da kaosa feda edilmiştir ve sonunda Perturabo Chaos Undivided'ın yani tüm kaos tanrılarının iblis prensi olarak ilahlaşır. Demir kafes olayı olarak bilinen bu olay Rogal Dorn'un egosunu paramparça eder ve Imperial Fists'i o kadar zayıflatır ki lejyon 19 yıl boyunca tekrar muharip hale gelemez. Zaferinden sonra Perturabo Iron Warriors'ı Eye of Terror'a çeker ve üstlerini Medringard adında her köşesi korkunç kalelerle donatılmış bir iblis dünyasında kurarlar. Bu kalelerin merkezinde ise alınması imkansız olan aynı zamanda Perturabo'nun tahtını barındıran Fortress of Hate yani Nefret Kalesi vardır. Hain lejyonlar içerisinde ordusunun bölünmez sadakatine sahip olan belki tek Primarch olan Perturabo, izleyen 1000 yıllarda Toil, 10. ve 13. Kara Seferler ve Arks of Omen savaşlarında zaman zaman ön plana çıkarak imparatorluğun başında bir bela olmaya devam etmiştir. İki tarafa birden olan nefreti yüzünden kah imparatorlukla kah kendi hain kardeşleriyle de sayısız çatışmaya giren Perturabo, bugün dahi iki taraf için birden ciddi bir tehdit olmaya devam ediyor. Çocukluğundan beri farklı düşündüğü için anlaşılmayan, dehasına rağmen zor karakteri yüzünden hiçbir zaman tam olarak ön plana çıkamamış olan Perturabo'nun hikayesi şimdilik bu noktaya kadar geliyor. İki tarafa da olan nefreti onu Imperium'un varoluş savaşlarında öngörülemez bir güç yapan Perturabo, biri şatosu, öteki ruhu olan iki nefret kalesinin içinde galakside vuku bulan olayları takip ederek bir sonraki hamlesini planlıyor. Sizce Perturabo 42. bin yılın belirleyici güçlerinden biri mi olacak yoksa kalesinin burçlarından olan biteni öfkeli biçimde takip etmeye devam mı edecek? Kaos'un bir iblis prensi olsa da her iki taraf için de tehlike olmaya devam edeceği kesin. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, içinizden geliyorsa bir süper teşekkür atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. İmparator korur.